Ben Semiramis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. 2012 yılında dünyanın dört bir yanında insanlar, Maya takviminin sona ermesini kıyamet olarak yorumladı. Medya, belgeseller ve hatta Hollywood filmleri bu kehaneti adeta bir gerçekmiş gibi sundu. Peki, gerçekten Mayalar dünyanın sonunu mu işaret etmişti? Yoksa bu, modern insanın tarihi bir sembolü yanlış yorumlamasından ibaret miydi? Bugün, bilimsel verilerle süslenmiş mitlerin arkasındaki gerçeği aralayacağız. Hazır olun, çünkü bu hikaye sandığınızdan çok daha derin. Mayalar, astronomi ve matematikteki ustalıklarıyla antik dünyanın en gizemli medeniyetlerinden biriydi. Orta Amerika'nın balta girmemiş ormanlarında yükselen piramitleri, yıldızların hareketini ölçen gözlemevleri ve karmaşık takvim sistemleri. Peki nasıl oldu da bir uygarlık, bugünün teknolojisiyle bile çözülmesi zor hesaplamalar yapabildi? İşte tam bu noktada, Maya takviminin kıyametle ilişkilendirilmesinin temelindeki hatalı mantığı anlamak gerekiyor. Mayaların kullandığı 3 farklı takvim sistemi vardı: Ab, 365 günlük güneş takvimi, Tzolk'in, 260 günlük dini takvim ve uzun sayım. Asıl tartışma, 5125 yıllık döngüyü temsil eden uzun sayım takviminin 21 Aralık 2012'de sona ermesi etrafında şekillendi. Ancak bu son, bir kıyamet kehaneti değil, tıpkı arabamızın kilometre sayacının sıfırlanması gibi yeni bir döngünün başlangıcıydı. Peki neden bu kadar yanlış anlaşıldı? Asıl sorun da buradaydı. Modern insanın kıyametvari düşünce tarzında saklı her şey. Ancak işin aslı, Mayaların kehanetlerinden çok daha ilginç. Çünkü onların asıl mesajı, bugün bile unutmamamız gereken bir uyarıydı. Detaylar için videonun sonuna kadar kalın. 1995'te yazılan The Mayan Prophecies adlı kitap, uzun sayım takviminin bitişini kıyamette ilişkilendiren ilk kaynaklardan biriydi. Ardından, NEI ve EYC akımları ve medyanın sansasyonel yaklaşımı bu teoriyi küresel bir fenomene dönüştürdü. İlginç olan ise Mayaların kendi yazıtlarında böyle bir kehanetten bahsetmemesiydi. Peki, arkeologlar ve epigrafistler bu konuda ne diyor? 2012'deki tartışmalar sırasında NASA'nın resmi açıklaması bile yapıldı: dünyanın manyetik kutup kayması veya gezegenlerin hizalanması gibi bir durum söz konusu değil. Hatta, Guatemala'daki Maya torunları bile bu iddiaları reddetti. Öyleyse neden insanlık buna bu kadar inandı? Cevap, insan psikolojisinin kıyamet fetişizmi denilen bir olguda saklı. Tarih boyunca insanlar, belirsizliği kabullenmektense sona inanmayı tercih etti. Peki ya Mayalar gerçekten de bir şeyi işaret etmek isteseydi? Belki de kehanet dediğimiz şey, bugün hala görmezden geldiğimiz bir uyarıydı. Astronom Dr. John Carlson, Maya takvimini inceleyen öncü isimlerdendi. Araştırmalarına göre, Mayalar için zaman lineer değil, döngüseldi. Yani bir dönemin bitişi, yok oluş değil, yeniden doğuş anlamına geliyordu. Peki biz neden hala 21 Aralık 2012 tarihine takılıp kaldık? Belki de bu, modern insanın doğayla kurduğu kopuk ilişkinin bir yansımasıydı. İlginç bir detay, Maya takvimindeki Baktun adlı 144 bin günlük periyotlar, aslında kralların saltanatını ölçmek için kullanılıyordu. Yani takvim, siyasi bir araçtı. Peki bu gerçek, neden Hollywood senaristlerinin işine gelmedi? Cevabı çok basit: kıyamet senaryoları, insanlığın en eski korkularını tetikleyerek izlenme garantili bir içerik sunuyor. Ancak videonun sonunda açıklayacağım bir gerçek var: Mayaların asıl kehaneti, belki de 2012'den çok daha yakın bir tarihte gerçekleşti. Psikolog Dr. Clay Routledge'e göre, kıyamet inancı insanlara kontrol illüzyonu veriyor. Belirsiz bir gelecek yerine, sonun tarihini bilmek, kaygıyı azaltıyor. Ayrıca, sosyal medya algoritmaları da bu tür komplo teorilerini besliyor. Peki ya gerçek kıyamet, iklim krizi veya nükleer tehdit gibi yavaş ilerleyen tehlikelerse? İşte bu noktada, Maya takvimi mitinin bize öğrettiği en kritik ders ortaya çıkıyor: gerçek tehlikeler, kehanetlerde değil, gözümüzün önünde saklı.
Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz, tarihi mitlerin ardındaki gerçekleri anlama konusunda meraklı bir izleyicisiniz demektir. Peki sizce bir sonraki video hangi gizemli konuyu ele almalı? Nostradamus kehanetleri mi, yoksa Sümer tabletlerindeki uzaylı iddiaları mı? Yorumlarda fikrinizi belirtin. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü gerçek, her zaman en ilginç hikayelerde saklı.